This is the story how I ended up playing in a $100 million Hollywood picture directed by Guy Ritchie. I was gonna prepare as if I were the leading role. Thanks to Academy. Çok güzel ya her şey. Guy Ritchie was literally 5 steps away from me. Afrika'da 1940'larda geçen bir hikaye. He's gonna jump into your trailer 3 times. I felt like shouting, punching the wall, but that wouldn't help. Welcome back to my YouTube channel, guys. Today I got an incredible story for you guys. But before we all start, make sure you subscribe, like this video, and share with others. Let's go. In this story, I'm not gonna act cool and be like, oh, I played in a Hollywood movie. I'm gonna be honest with you with every detail because I really want this story to spark a flame inside of you. Before the audition process, I haven't had any auditions and neither seen my agent in the last 7 months. We set up a meeting. At one point she mentioned, "You speak Spanish, right?" And I said, "Yeah." And she informed me that Guy Ritchie was going to film a new movie in Turkey and there was a Spanish-speaking role available. I was like, great. And she said, "I'm gonna get back to you about that." 6 days later, we haven't gotten a reply yet. My agent said maybe they already found someone. For a second I thought maybe she is right because they were gonna start filming in 4 weeks and my hope was diminished. Until 9 days later. I received a message from my agent saying that it's finally here. She also sent me a voice record explaining what kind of self-tape they expected from me. I excitedly listened to it and didn't understand anything. Because they also wanted me to act as other 3 characters in addition to my own, all at the same time. I know you're already confused and it's gonna get more confusing. These other 3 characters spoke English, but they wanted their dialogue in Spanish and my Spanish-speaking character to speak in English. What? There is a space for creativity, at least I thought. I read the scene all over and over again, memorized the lines for each character, scouted a location resembles a harbor, chose 4 different outfits for each character, and filmed it. Evet, çekim yapacağım köşeye geldim. Sahne böyle deniz kenarı bir yerde geçiyordu. Ve burada arkamda görmüş olduğunuz ekibimle lavaboya falan gitmişlerdir herhalde. Yani ekibim var, hani yok değil. Then send it to my agent. All done. 10 days later, I woke up pretty early to devastating news. One of the most catastrophic earthquakes in the human history had struck Turkey. 14 million people were affected. My family was in the affected area, but thankfully they were fine. 2 days later, my agent texted to see if my family was okay. After some talk, she said, "I know it's a terrible time, but I have something that might uplift you." I was optioned for the project, which means I was one of the final candidates for the role. I was super excited and awkward at the same time. Even though nothing was guaranteed yet, I just strongly felt that they were gonna choose me. Şu an bir 10-15 dakika önce Guy Ritchie'nin filmine opsiyonlandığımı öğrendim. O yüzden çok heyecanlıyım. Bacaklarım titriyor heyecandan. Projesine audition verebilmek bile çok mükemmel bir hisken finale kalmış olmak şu an beni çok heyecanlandırdı. O kadar güzel olur ki yani hayal bile edemiyorum şu an. Ne tepki vereceğimi de bilmiyorum yani gerçekten sokağa çıkıp "Aa!" diye bağırmak istiyorum. Çok hissediyorum hem de seçileceğimi şu an. The day later, I imagined myself jumping, screaming, and this is how I exactly reacted when I got the good news. Arkadaşlar 1 saat önce Guy Ritchie'nin projesine kabul aldım. I don't know why, but I was super calm. I immediately asked for the full script, ready to break down my character. I finally read the script. I was in 4 scenes, and I had only 1 line. No! God, please, no! 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 I was completely demoralized, but there was nothing I could do. So I asked myself what the best version of myself would do in this situation. The answer was simple. Even though I had only 1 line to say, I was gonna prepare as if I were the leading role. I immediately set up some goals and there were only 12 days left until we started filming. I was going to practice my English and Spanish every day. Kendime bu İspanyolca instructor buldum.
Her gün bir saatlik ders alacağım. 3 billboards outside Ebbing, Missouri. Alright. Yo! Hey you, what the fuck is this? What the fuck is what? The results of this therapy. I was going to do various acting exercises. Spordan sonra yarım saat Morris egzersizi yaptım. İnsan şeyden çıkınca da aptal gibi oluyor bu egzersizlerden yana. Ama bir terapi gibi. I would get in shape. Bugün hazırlamam 5. ya da 6. gün olması lazım. Beni şu an en çok zorlayan şey karbonhidratı neredeyse sıfırlamış olmam. 5 gün olmasına rağmen güzel toparladık hızlıca yani. I rehearsed my only line countless times to explore it in different ways. Estamos trabajando para arreglarla. Oh yeah! Thanks to Academy for this beautiful piece of gold. I decided to go to a shooting range to learn how to hold a gun and how to shoot in case they wanted me to do it. PCR testi vermeye geldim. Yine oyuncu uzun çubukları beynime kadar soktular tabi. Bir poligon kulübü var. Oraya gideceğim. Bunu bana yapım şirketi yönlendirmedi. Ben sadece kendim gönüllü bir şekilde hazırlıklı olmak için yapıyorum. Şu an geldim. Hadi bakalım. Arkadaşlar almadılar beni. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Emniyetin belirlediği kararlara göre 2 kişi gelmemiz gerekiyor. Bana atış yaptırmadılar. I just wanted to be as prepared as I could and make the most of every opportunity I was gonna have. The days were actually tough without socializing and doing the assignments all day long. Öncelikle hiçbir karbonhidrat tüketmediğim için günün %80-90'ında kendimi hep aç ve stresli hissediyorum. Hem spor programına hem de beslenme programına bağlı kalabiliyor olmak beni mental olarak da güçlü tutuyor. Ben yarın bir gün böyle bir proje geldiğinde böyle bir dönüşüme hazırım. Bunu kendime gösterme evresi gibi bir şey. İnsanın karşısına çok güzel proje çıksa bile onun için verdiği uğraş %100 keyifli olacak diye bir şey yokmuş. Ethereum kaç para olmuş? $1666 oldu. Los Angeles'taki çalıştığım oyuncu koçlarından birisiyle iletişime geçtim. Bana gerçekten çok güzel tavsiyeler verdi. Sadece kendin ol ve karakterini ortaya koy. Çünkü senin çok güzel bir karakterin var dedi. Beni duygulandırdı. Hasta la vista. I watch TV. Yes, but you aware that there is an image. Bu sabah erken kalktım, koşuya geldim. Hem beynime daha çok oksijen gittikçe hem de kalp atış ritmim arttıkça tabii ki de beynim sürekli bundan önceki zamanda nelerle uğraştığımı, nasıl günler geçirdiğimi bana böyle hatırlatarak sürekli benim egomu beslemeye çalışıyor. Fakat benim tek yapmak istediğim bir şey var. O da ne yapmak istediğime odaklanmak. Ben buraya koşmaya geldiysem koşmayı bırakmak istemiyorum. Bu büyük ihtimal sette de sürekli olacak. Sahne koşularınca olan gerçekliğe inanıp o anda kalmam gerekiyor. Bunun için güzel bir egzersiz oluyor. Bu hayatımın birçok evresinde olacak bir şey. Fakat ben bu yolculuğun içerisinde olduğum için ve sizlerle de paylaşabildiğim için çok mutluyum. To understand the psychology of my character a bit more, I interviewed some people who were in a war. Belli bir süre askerlik ya da polislik yapmış, belli çatışmalara girmiş bir insan arıyordum. Story attım bunun için. Sevdiğim bir dostum hemen aradı ve bir tanıdığını telefona verdi. Ben sorduğum soruların cevabını aldığımda bile bu kadar etkilendiysem bu insanlar neler yaşıyor gerçekten tahmin edemiyorum. Sorduğum sorulardan birkaçını sizinle de paylaşabilirim. Bir operasyondan önceki gece aklınızdan ne geçiyordu? Savaştaki deneyimleriniz sizi bir insan olarak nasıl değiştirdi? Birisini öldürdünüz mü? Nasıl hissettirdi diye sordum. Savaşta yoldaşlarınızın ve arkadaşlarınızın kaybıyla nasıl başa çıktınız dedim. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmayınca zamanın da önemi kalmadı. Ailemle 8 ay boyunca hiç görüşemedim. 8 ay sonra telefonla arayıp senden ümidimizi kestik dediğini duyduktan sonra hiçbir yere bağının kalmadığını anlatıyor. Ailem de beni düşünmeyecekse gün saymayı da bıraktım diyor. Ve bu konuştuğum insan bunların hepsini yaklaşık 20 sene önce yaşamış ve şu an tiyatro eğitmenliği yapıyor. Gerçekten insanın utku tutuluyor. Dediğim gibi kimse umarım savaş görmez. And the day had come. Beni uçağa götürecek araca oturdum. Şimdi bir şey yapacağım. Los Angeles'a gittiğimde o yazı hatırlatan bir şarkı var. Onu açacağım, diyeceğim şimdi. O şarkıyı dinlerken bütün Los Angeles'ta oyunculuğa dair bir eğitim alıp Hollywood projelerinde yer alma hayali kurardım. O günlerin 7,5 yıl ardından bu hayalini gerçekleştirmeye çok yakınım. Çok mükemmel hissediyorum. Ya inanılmaz ya. I had finally landed and was on the way for costume rehearsal. Sete geldim, bayağı uzaktı otele. Kostümler. Heyecanlıyım. Merhabalar, ben Mert'in YouTube kanalını ele geçiren kişi. Biçtiler, kırptılar gördüğünüz gibi. Aynaya bakamıyorum, sürekli gülüyorum. Kendim hayatımda ilk defa büyük görüyorum yani böyle. Saçı normalde daha da kısa olacaklardı. Hep takacağım için filmde güçleri bıraktılar.
the first day of filming. Set ekibiyle biraz tanışıp kaynaştık. Oyunculardan da tanıştıklarım var. Bugün işte saç makyajdan çıktık. Hazırım. Çok güzel ya her şey. This is not real man. You guys must be wondering if I met Guy Ritchie on the first day. Yes, I did. But there was one thing. When I was researching him, I ran into the fact that he usually doesn't hang out in the shooting area, and he mostly followed things from his van. So I wasn't expecting to see him in the first place. And when we arrived the set on the first day and left our personally assigned vehicles, I was walking with my sunglasses on and feeling like a movie star. There was him. Guy Ritchie was literally 5 steps away from me. I started creeping up. I mean, really bad. But you know why I had to act cool? I smiled at him super confidently, extended my hand and said, "Hi, how are you?" Man, I was nailing it. He received it quite welcoming and said, "I'm fine, how are you?" And I said, "I'm fine, how are you?" I acted like nothing happened, kept the things very cool, and took a seat. Müthiş bir gün bakımından sizlerleyim Antalya'da. 2 gündür set çok uzun sürüyor. İlk gün yaklaşık bir 10 saat sürdü. İkinci günde 12-13 saat sürdü. Tabii o kıyafetlerle falan durmak yorucu oluyor bir süre sonra. Nisan ayındaki çekimler için bir daha geleceğim buraya. It was time for me to go back home. Tekrardan İstanbul'a dönmek zorundayız. Ekibin tamamı çok güzel insanlardı. Bize çok güzel bir konfor alanı sağladılar. Diğer dizi ve film setlerinde bu konforu göremeyeceğim için endişeleniyorum bir noktada. 4-5 gününe gelmiş olsak bile buradaki insanlarla bir günde 10-12 saat falan geçirdiğimiz için bir anda çok fazla yakın oluyoruz. Yanımda da Luca var. You have to meet your people. Yani Luca da çok tatlı bir insan. O da burada bir İtalyan komutanı canlandırıyor. Onunla beraber bir sahnemiz olacak yine Nisan ayında. Next 6 weeks, apart from the goals I set, I was full of writing, filming, and editing the short movie me and my friend produced for TikTok, collaborating with Cannes Film Festival Short Film Competition. Guys, trust me, you should see it. You can find the link of the movie on the description. After an intense 6 weeks, time had come. Evet, uçağı bekliyoruz. Yanımda Luca var. Set bayağı uzaktaymış havalimanından. Antalya'dan sonra bir 2,5 saat daha yolumuz var. Şansımıza bu 2 aylık çekimin en sonuna gelindiğinde verilecek parti bugünmüş. Biz de odamıza gidip giyinip partiye katılacağız ama o kadar böyle bir harç parti olduğunu düşünmüyorum ben. Tabii büyük ihtimal ben neredeyse hiç içmem. Antalya havalimanından aldılar bize. Yolumuz 3 saat sürecekmiş. Akşam çok güzel bir parti vardı. Bol bol sohbet ettik, eğlendik insan. Film ekibi çok tatlı, çok iyi insanlar. Uzun zamandır tanıyormuşum gibi hissediyorum şu an. Sete yaklaşık 7.30-8 gibi gireceğiz. Ve yaklaşık 10 saat bir çekim olacak. Full gece olacak. Sabah 6'ya doğru falan bitiyor çekim. Şu an otelin bulunduğu koyun oradayım. Etrafta insan yok çok fazla. 2-3 haftadır full geceleri çalışıyorlarmış. O yüzden anladığım kadarıyla full gündüzleri uyuyorlar. Things were going all well until the point the assistant director brought the rewritten script to my trailer. I realized that my only line was cut off from the script. A voice inside of me said, "You're just an extra now." However, I knew that could change any second and I should be ready for anything. So I didn't become much disappointed. Evet, Spanish Officer is back. Dün bayağı bir beklemeli geçti. Yağmur yağıyordu çekimler olduğu için yağmur beklemek zorunda kaldık. Yaklaşık bir 6,5-7 saat karavanda bekledim. İşin zor tarafı çok bekliyorsunuz ya. O 6,5-7 saat beklemenin ardından bile sete çağırdıklarına enerjik ve hazır bir şekilde çıkmak gerekiyor. Şuranın arkasında liman var. Oraya Afrika'da 1940'larda geçen bir hikaye için bir set hazırlamışlar orada. Bugün tekrardan çekimimiz olacak. Dünkü sahnenin aynısını çekeceğiz büyük ihtimal. Hava çok güzel bugün ya. Biraz bir şeyler atıştırdım. Sahilde biraz yürüdüm. Bir baktım set saati gelmiş.
The second filming day, my instincts were right. They put back my line during filming. I wasn't overly reactive either. From my meditation practices, I learned to accept the things as they are and not to make sudden decisions. Even though my scenes were finished, the production wanted me to rest at the hotel that day. The last day of filming, everyone is on the set except me and few other actors. We're just chatting at the bar. Till Schweiger, one of my favorite actors from the movie, came into the place and he was so happy to see us. We chatted a lot about him working with Tarantino, with Brad Pitt. By that time, he had to catch his transfer. Even though I had a lot of time to chat with him during the set, I wasn't able to thank him in person. When he was about to get in the car, I told him, when I was in high school, I saw Knocking on Heaven's Door and it really touched my heart. And I thank you for being an inspiration for me to tell stories. He got super shocked and he said, "Have you seen that movie?" "Of course, I love that movie," I said. He replied, "It's the first movie I wrote in my life. It's very special to me." We hugged each other and he left. Back in time when I was watching that movie, if you came up to me and said, "In 7 years, you're gonna play in the same movie with that actor, he's gonna jump into your trailer 3 times. Yes, he accidentally did that during the first day of filming. And you will have a special moment to thank him." Would I believe in you? I went back to my room trying to process all the things I had. And suddenly my phone started ringing. It was the production assistant calling me. I picked it up and it was the good news. Şimdi inanılmaz bir şey oldu. Müthiş bir gece oluyor yani. 1.30-2 civarlarında yatağa gidip uyumaya çalışıyormuş. Bir anda beni aradılar. Guy Ritchie sizi istiyor, gelebilir misiniz? Ben de dedim tabii ki de. Ve şu an saat 2.30 falan sette saçımızı yaptılar ve ben şu an kostümümü giyeceğim. Guy Ritchie is asking for you? How many actors ever heard that in their lives? Especially at 2 a.m. By that time I was just trying to figure out what could they film, what could I possibly say in the scene. And I also thought the universe is finally giving me back after my good intentions and patience. They first filmed Nazi scenes and they were gonna film the Spanish scenes where I would be playing. I was standing with the full excitement for 4 hours, super tired but vigorous until someone yelled, "That's a wrap. Thank you all." Everyone started running around, hugging each other. My face was completely blank. I didn't know how to react. While everyone was exhilarating, I wanted to scream inside. The chance of me being on the screen and having more dialogue had vanished. An opportunity in a Hollywood production like this doesn't come easy, especially if you're an actor in your 20s from a country whose native language isn't English. Didn't talk to anyone, went straight into my van. I was still trying to progress what happened. I felt like shouting, punching the wall, but that wouldn't help. I stared at the wall. I didn't say a single word. After 15 minutes, the first thing that came out of my mouth was, "I promise to you, this won't be the last project of this scale you take part in. You will be so good that they won't be able to ignore you." I just want to clarify here, I didn't mean it in the egoistic way. What I was trying to say was to fully commit to what I believe in and not to give myself up to despair. I took off my costume. I couldn't get more upset because within few hours, I was flying back to Istanbul with another actor. No, it wasn't Luca. It was Henrique Zaga. Henrique was a Brazilian actor from the movie who was closer to my age than the others. Just like me, when he was around 18, he went to LA to study acting at the same school I studied in. We chatted a lot during the set and became good friends. At one point, I told him if he ever come to Istanbul, I was the craziest guy ever to show him around. When we saw each other again at the rap park, he told me that he actually wanted to come to Istanbul. Evet, dönüş yolundayız. İnsan üzülüyor ya böyle yani 5-6 gün geçiriyorsun ama böyle insan aylardır tanıyormuş gibi hissediyor kendini. Ciao. We spent 5 days in Istanbul doing many activities. Enrique, do you like Istanbul? İstanbul'a bayılıyorum. Then he went back to LA. Therefore, my story comes to an end here.
I hope this story has been instructive for you with all the ups and downs. I was trying to open my heart and reflect how I actually felt. Before I say last goodbye, I just want to remind you that, especially to myself, it's not about what happens to you in life. It's about how you react to them. If you actually associate it with any part of the story, make sure you subscribe to my channel, like the video, share with your family and friends, and hope to see you soon.